Merhaba arkadaşlar. Antakya'nın yöre halkının yaptığı unutulmaya yüz tutmuş baklavanın yerini doldurmaya aday semürsek tatlısı. Semürsek tatlısı için yoğurduğumuz hamuru güzelce dinlendirip daha sonra ekrandaki gibi yağla açıyoruz. İnce ince açtığımız hamurumuzu köşede dinlenmeye bırakıyoruz. Önemli olan sık sık elimizi yağ batırmak. 200 gram tereyağını eritiyoruz. Bir bardak sıvı yağla karıştırıyoruz. Sık sık elimizi yağ batırarak incecik açtığımız hamurumuzu 4'e katlayıp bir köşeye indireceğiz. Burası çok önemli. Geniş geniş açmaya, ince ince açmaya çok önem gösterelim. İnanın bu tarifi denediğinizde pişman olmayacaksınız. Her eve uygun, her bütçeye uygun bir tarif. İçerisine çok fazla malzeme girmiyor. Daha sonra bir köşede hazırladığımız, süzdüğümüz lorumuzu tereyağı ve şekerle buluşturuyoruz. Bu tarifte en önemli nokta tereyağlı ve şekeri hamurumuzu eklemeden hemen önce karıştırıyoruz. Burası çok önemli. Çünkü tereyağı ve şeker lorla buluştuğunda sulanma yapabilir. Bu tarifi denediğinizde baklavadan farklı bir lezzet olmayacak, inanın bana. İsterseniz şeker koymayın. Daha sonra hazırladığınız şeker suyla bir şiire üzerine sıcakken döktüğünüzde inanın baklava gibi olacaktır. Mutlaka denemenizi istiyorum. Güzelce açın hamuru. Daha sonra içerisine loru koyalım bir parça. Güzelce yaydıktan sonra üçgen şeklinde katlayalım. Kenarlarını iyice bastıralım ki daha sonra semirseklerimiz açılmasın. Elimizi bolca yağa batıralım. Sürekli batıralım ki çıtır çıtırlık, kat katlık buradan geliyor. Semirsek tatlısı çok beğenildiği için ben bu tarifi YouTube'da da vermek istiyorum. Çünkü ayrıntılı dinlemek istersiniz diye düşünüyorum. Çok güzel bir tarif. Emekleriniz boşa gitmeyecektir. Malzemeniz boşa gitmeyecektir. Çocuklarınız çok sevecek. Mutlaka denemenizi istiyorum. Bu tarifi lorun içerisine şeker koymayarak, şiiri hazırlayarak da deneyin. Onu da çok seveceksiniz, emin olun. Bir de bu tarifin etli versiyonu var. Daha sonra onları size yapmak istiyorum. Çok seveceğinize eminim. Kenarları sık sık bastıralım, açılmasın. Tekrar yağlayalım. Bu şekilde kat kat olacaktır. Bir taraftan fırınımızı 180 derece fanlı ayarına getirelim. Ne kadar kızarırsa o kadar güzel olacaktır. Çıtır çıtır olacaktır. Misafirleriniz sizden tarif isteyecek. Çok güzel bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Son olarak beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.